Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Bu girizgahın sahibini birçoğunuz biliyordur. Tabii ki Hobihanem İrfan Hoca'nın kanalından. Benim de gerçekten uzun süredir takip ettiğim insanlardan biridir kendisi. Bundan bahsediyorum çünkü bizim albino enderlerden İrfan Hoca'ya bir kargo hazırlayacağız. Tabii bu kargoyu hazırlarken de genel bir vlog çekeyim dedim. Herhangi bir hazırlık vesaire yapmadım. Olduğu gibi tüm çıplaklığıyla doğal bir vlog çekeceğiz bugün. Birinci olarak bir kargo hazırlayacağız. Canlı gönderim için bir kargo hazırlarken nelere dikkat etmelisiniz? Ben nelere dikkat ediyorum? Naçizane size fikirlerimi ve deneyimlerimi anlatacağım. Bu bir. İkincisi, aldığım yeni bir armatür var. Kısaca ondan bahsedeceğim çünkü onun hakkında detaylı bir video çekeceğim. 3. Akvaryumlardaki son durumlar neler? Canlılara ne yaptım? Arttı mı? Öldü mü? Verdim mi? Ne kaldı? Ne gitti? Elimizdeki envantere bir bakacağız. Dediğim gibi herhangi bir hazırlık yapmadım. Özel bir bakım yapmadım. Hani kiriyle, pasıyla, çöpüyle komple size çekeceğim şeffaf bir şekilde. Onun haricinde bu kadar. Yani güzel bir vlog olacak diyelim. Konuyu daha fazla uzatmadan dilerseniz videomuza başlayalım. Şimdi buradan İrfan Hoca'ya hem albino green cobra hem albino black barlardan birkaç tane çift ayarlayacağım. Elimde görmüş olduğunuz gibi hani yetişkin diyebileceğim, damızlık diyebileceğim az balık var. Formları güzel olan canlılarımızdan ona güzel balıklar ayarlayacağız. Fakat ben bu sabah çok yanlış bir şey yaptım. Bundan bahsedeyim. Sakın ola siz böyle bir şey yapmayın. Şimdi ben bugün kargolama yapacağımı biliyordum. Hani konuşmuştuk kendisiyle ama sabah böyle uyandım, sersemliğime denk geldi. Bütün akvaryumlara yem verdim. Normalde kargolama yapacağınız balıklar üzerinde söylüyorum. Karideslerde çok problem olmuyor ama balıkları bir gün aç bırakmanız lazım. Çünkü torbaya koyduğunuz zaman yolda kargoda giderken ister istemez suyu kirletiyorlar, dışkılıyorlar. Bu da istemediğimiz bir şey. Şimdi ben buradan İrfan Hoca'ya göndereceğim balıkları seçeceğim. Daha sonra şu görmüş olduğunuz benim küçük akvaryumu alacağım. Bu akvaryumda birkaç saat onları dinlendireceğim. Çünkü balıklar farklı bir akvaryuma geçtiklerinde dışkılıyorlar. En azından bir nebze de olsa dışkılarını almaya çalışacağız ki kargolamada sağlıklı bir şekilde gidebilsinler. Önce birazcık su alacağız şu küçük akvaryuma. Daha sonra buradan gönderim yapacağımız balıkları seçeceğiz. Daha sonraki süreci de hep birlikte takip edeceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle şunu yapıştırayım hemen. Şu hortumla da küçük akvaryuma su almaya başladım. Kargolama yaparken birinci kural, canlıları kendi suyla göndermeniz gerekiyor. Bunu bilmeyenler için söyleyeyim. Hani çeşmeden değil, dinlenmiş çeşme suyu değil, hazır su değil. Canlıyı göndereceğiniz akvaryumdan su çekiyoruz. Mümkün olduğunca yüzeyden su çekiyoruz arkadaşlar. Göndereceğimiz canlıların suyunu. Çünkü zeminde amonyak, nitrat olabiliyor, dışkılar, yem kalıntıları olabiliyor ve bu bizim istemediğimiz bir şey. Canlıların suyunu kendi akvaryumundan ve mümkün olduğu kadar da yüzeyden çekmeniz gerekiyor. Bu birinci kural. İlla böyle hortum kullanmak zorunda değilsiniz ama hani böyle maşrapayla bir şeyle alsanız dahi, benim akvaryum biraz kalabalık. Hani onu alırken balıklar da geliyor ister istemez. Onunla uğraşmak istemediğim için böyle bir hortum kullanıyorum. Akvaryumunuz bu kadar kalabalık değilse yüzeyden böyle maşrapayla bir aparatla su alıp da kullanabilirsiniz. Şimdi buraya bir şey daldırsam içine geliyorlar. Sonra onu ayıklamakla uğraşıyorum. O yüzden böyle bir hortumla akvaryumun yüzeyinden mümkün olduğunca temiz su almaya özen gösteriyorum. Bu birinci kuraldı. Balık gönderim yapacaksanız en azından 24 saat önceden balığa yemleme yapmayın. Dediğim gibi suyu bozabilir, dışkılama yapabilir. Şimdi ben bunu sabah ahmaklığına denk geldiği için böyle bir şey yaptığım için canlıları küçük akvaryuma alacağım. Birkaç saat orada dışkılamalarını sağlayacağım ya da bekleyeceğim. Daha sonra paketleme yapacağız. Aşama size anlatacağım. Şimdi elimizdeki balıklardan bir seçim yapalım. Dişiden yana problem yok ama erkek sayımız az. Belki trio falan ayarlayabiliriz. Ben de elimden geldiğince güzel canlılar seçmeye çalışıyorum. Mesela şu erkek güzel bir erkek. Kuyrukları vesaire. Bilmeyenler için söyleyeyim. Albino green cobra'lar dünya üzerinde bilinen tek varyete ülkemizde arkadaşlar. Albino enderlerle alakalı detaylı bir video çektim. İsteyen veya merak eden o videomu da izleyebilir. Şu da güzel. Zaten kepçe olduğu gibi balık da oldu. Şu black bar güzelmiş, bir saniye. Şu black bar güzelmiş, büyük olan. Dorsalı falan efsane. Hoş küçük de büyüyünce öyle olacak ama şu sen de geldin. Tamam. O zaman şöyle yapalım. 3 erkek 3 dişi ayarlamaya çalışalım. 3 green cobra oldu. Bir tane daha black bar seçelim. Şu double sword'u da ayarlayalım ona. Güzel bir erkek. Bu albino enderler tabi büyüdükçe renkleri daha güzel ortaya çıkıyor ve kuyruk formları, desenleri daha belirgin oluyor. Bunu da söyleyeyim.
Şimdi 3 tane Green Cobra, 3 tane Black Bar erkek ayarladık. Dişi seçeceğiz. Zaten dişlerin hepsi hamile de ben mümkün olduğunca gençlerden seçmeye çalışıyorum. Çünkü o orada balıkları ayıracak mı, hepsini karışık mı bakacak bilmiyorum. Yavru da verebilirim de şimdi torbayı çok fazla doldurmak istemiyorum tabii arkadaşlar. Küçük bir strafor ayarladım ben. Orada canlı yükünü en aza indirmemiz lazım ki sağlıklı gitsin balıklar. Yoksa hani canlıların sayısına bakmıyorum, öyle söyleyeyim. Bunlar da biraz böyle ele avuca alışıklar. Benim balıklar böyle çok yobaz değiller. Tamam, şu yavruyu da verdim. Okey. Burada genç bir dişi daha var. Bakın bu dişi de hamile normalde ama cüssü olarak küçüklerden seçiyorum. Yoksa bu da hamile. Hani abi doğuracak balığı niye vermiyorsun diyenler çıkabilir. Kargolamada sorun olmasın diye. Bu dişimiz de güzel bir dişi. Evet, balıklarımızı seçtik. Şimdi ben buraya bir toparlayayım. Seçtiğimiz balıklara yakından bir bakalım. Formları vesaire nasıl? Şimdi seçtiğimiz balıklar burada. Tabii ki bunlar böyle kalmayacak arkadaşlar. Buna bir hava taşı atacağım. İnceden hem suya oksijen versin hem de suyu böyle bir sirküle etsin istiyorum. Canlılar yaklaşık 2-3 saat kadar bu akvaryumda kalacaklar. Ben bu akvaryuma bir hava taşı atayım. Onlar kenarda dursun. Biz de o süreçte şöyle diğer akvaryumlardaki durumlar nedir, ne var ne yok genel bir göz gezdirelim. Sonra zaten bu canlıları da birlikte paketleyeceğiz. Hadi gelin devam edelim. Kardina tankını bozuyorum. Görmüş olduğunuz gibi talan vaziyette. Bu akvaryumda artık kardina karides bakmıyorum. Ama akvaryumu da direkt indir bindir boşalt yapmak istemediğim için zeminindeki aktif toprağı da parça parça alıyorum. Çünkü su çok dehşet bulanıyor. Partikülleri, tortuları görüyorsunuz. Sadece buraya doğum tankı olarak kullanıyorum. Bakın şurada albino ender yavrularımız geziyor. Burada da doğuma yakın dişiler var. Buraya sadece bir rafya attım. Şu an burası bomboş vaziyette duruyor diyeyim. Burası doğum tankı olarak kullanmaya devam ediyorum. Sadece burada bir 3-5 tane kadar mavi melek karidesim kaldı. Onlar da üremiyor zaten. Hepsi erkek muhtemelen. O yüzden karidesler de burada. Birkaç tane de boynuz nerite var. Yukarı çıktıkları zaman onları alıp bu akvaryumdan diğer akvaryumlara bölüştürüyorum. Burası camacam. Şimdilik doğum akvaryumu olarak kalacak. Büyüttüğüm yavruları bu akvaryuma alıyorum. Buradan pay ediyorum. Yani buradan gönderim yapıyorum diyeyim. Buraya da yaklaşık olarak en fazla 3 günde bir falan su değişimi yapıyorum. Dün dip çekimi yapmıştım. Dediğim gibi sabah bir yemleme yaptım. Yine ortalık talan olmuş. Burada da görmüş olduğunuz gibi bolca yavru var. Sadece işte damızlık ya da genç damızlık diyebileceğim birey sayısı biraz az. Bir altında da benim damızlıklarım var. Burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane dişim var. 4 tane de erkek var. Yani bir erkeğe 4 dişi düşüyor diyebilirim. Burada 2 tane albino black var. 2 tane de albino green cobra beğendiğim erkeklerden damızlık ayırdım. Onlar da burada duruyor. Bunları kendi haline bırakıyorum. Buradan herhangi bir sahiplendirme yapmıyorum dediğim gibi. Bakın geldiler yine. Bunlar albino black bar damızlıklarım. Çok güzeller maşallah. Buraya ilerleyen günlerde bakarız yine ama şu an burası böyle damızlık tankı, çiftleştirme odası, aşk odası gibi düşünebiliriz yani. Burası böyle duruyor. Yeni armatürü koyunca da şuralar coştu ha. Neyse ona da geleceğiz. Bu akvaryumda Vladimir karideslerimiz ve turuncu Meksika portakal cüce kerevitlerimiz var. Haricen 5-10 tane de boynuzlu nerite var. Görüyorsunuz her yerde boynuzlu nerite var. Yosun temizliği konusunda şu an benim tek favorim boynuzlu nerite. Vladimir karideslerimizin üremesi gayet iyi. Şu an tabi bunlar renk almadıkları için, yavru oldukları için renkleri biraz açık görünüyor olabilir ama kabuk değiştirdikçe koyulaşacaklar. Şu an bende 2 farklı kandan gelen Vladimir karidesim var. Bunlar onların yavruları. Görmüş olduğunuz gibi erkekler bir yandan yüzüyor. Bir dişi arıyorlar. Bu çiftleşme dansı diyebiliriz biz buna. Genelde böyle karidesleriniz akvaryumda yüzüyorsa bilin ki çiftleşme dönemi yakındır ya da çiftleşecek dişi arıyorlardır. Bunu söylemiş olayım. Karideslerden yana her şeyimiz okey ama şu Meksika portakal cüce kerevitlerimiz bir türlü üremedi. Mesela biri burada, biri de şurada. Yani bunlarda henüz böyle yumurta çevirme olayları falan görmedim. Çiftleşme de görmedim. Yani muhtemelen su sıcaklığına veriyorum mevsimle alakalı. Şu an suyum kaç dereceymiş? Şu an 27-28 bandında diyebilirim yani normal gibi. Yani yaz aylarında bu kadar düşüyor. Ona yapacak bir şey yok. Dediğim gibi bunlarda böyle henüz bir yumurtlama, çiftleşme, üretme gibi bir şansımız olmadı. İnşallah şu Ağustos ayından sonra biraz daha gözlemleyeceğiz. 4 tane damızlık kerevitim var. Bunlar da ürerse harika olur. Burası böyle kıpkırmızı turuncu olacak. Burası harika olacak diye inanıyorum. Bu akvaryumda bahsedebileceğim başka bir şey yok. Vladimir üretimine devam ediyoruz.
Burada bolca yavru var. İnşallah birkaç aya burası böyle kıpkırmızı olacak. Geldik uzun kollu karides akvaryumuna. Burada popülasyon bayağı arttı. Bu artışın sebebi hem uzun kollu karidesler hem de benim buraya seleksiyon fazlası attığım diğer neokardinalar. Rengini beğenmediğim, seleksiyondan ayırdığım karışık karidesleri bu akvaryuma atıyorum. Uzun kollularla bir arada yaşıyorlar ama uzun kollular hani onlara ölürse yiyorlar. Aralarında böyle bir döngü var. Ama ben hiçbir zaman böyle yüzen karidesi lap diye yakaladıklarını, böyle yediklerini görmedim. Bunu da söyleyeyim. Yakın zamanda uzun kollu karidesimiz yumurtladı. Ekranda görüyor musunuz bilmiyorum ama tuğlanın arasında böyle küçük küçük bir sürü karides var. Bunlar uzun kollu karides yavruları arkadaşlar. Aslında ben bu koloniyi komple sahiplendirecektim ama dişi artık hani bir doğursun dedim. Çünkü uzun kollu karideslerin kuluçka süresi neokardinalardan çok uzun. Ortalama 2,5 ay kadar sürüyor diyebilirim yani. Dişi 2,5 ay boyunca yumurta çeviriyor. Benim dişi de bayağıdır böyle aylardır yumurta çeviriyordu. Onu halde vermek istemedim. En azından hani yavrular bir doğsun, bir çoğaltalım, üretelim, büyütelim. İlerleyen zamanlarda uzun kollu karideslerle ilgili detaylı bir video çekeceğim. Yavrular da büyüdükten sonra hani ele avuca gelir 3-4 santim olurlarsa komple koloniyi sahiplendirmeyi düşünüyorum. Bilginiz olsun. Daha sonra bu akvaryuma Ramirez'i yapabiliriz. Molleri alabilirim. Aksolot akvaryumu yapabilirim. Emin değilim. Onunla ilgili bir planım yok. Bu akvaryuma yosun temizleyici koyamıyorum salyangoz olarak. Çünkü yiyorlar. Görmüş olduğunuz gibi her yerde böyle sarımtıraklar. Onlar hani çok problem değil benim için. İşte neokardinalar besleniyor. Yavrular besleniyor falan diye çok fazla ilgi göstermiyorum bu akvaryuma. Şimdi bu akvaryumu birazcık canlıya mı atalım? Birazcık uzun kollu karides hengamesini izleyelim. Daha sonra diğer akvaryuma geçelim. Bakın mikroflex'i şöyle cımbızla alıyorum. Suya batırıyorum. Şunu şöyle suda gezdiriyorum. Zaten dağılıyor. Bütün o solucanlar, küçük mikroflex'ler suda yüzmeye başlıyor. Uzun kollu karideslerin yavruları da bunları yiyorlar. İnşallah bu sefer bu yemle birlikte daha fazla yavru büyütebiliriz. Çünkü geçtiğimiz batında aldığım yavruların büyük bir kısmı ölmüştü. Bunlar biliyorsunuz yamyamlar biraz. Hani aralarında birbirlerini yemiş de olabilirler. Emin değilim. Geldik Sarı Ateş Neon Karides akvaryumumuza. Siz bu akvaryumu görmeyeli baya değişiklik yaptım. Birinci değişiklik karides duvarı projem. Ta geçen seneden beri yapmak istediğim bir şeydi. Hatta şu görmüş olduğunuz halkaları ben ta geçen sene almıştım. 10 kutu almıştım. Bunu yapmaktaki amacım şuydu. Sol, sağ ve arka duvarı komple bu halkalarla kaplamak. Bunun nedeni de şu. Karideslerin bir tutunacak, beslenecek bir alana ihtiyacı var. Düz bir akvaryum yaptığınızda bu olmuyor arkadaşlar. Benim bu akvaryumda kullanmış olduğum armatürde yetersiz olduğu için adam gibi bitki geliştiremiyorduk. Bu yüzden çok boştu. Hani ufak tefek böyle bitkiler, kayalar bir şeyler ekledim ama istediğim performansı alamayacağımı biliyordum. O yüzden bu projeyi bir an önce hayata geçirmeye çalıştım. Şu an görmüş olduğunuz beyazlar Eurostar'ın Hexagon adı verilen altıgen seramik halkaları. Bu malzemeleri normalde biz dış filtrelerde ya da askı filtrelerde biyolojik materyal olarak kullanıyoruz. Şöyle bir problem yaşadım sadece. 10 kutu almıştım. Burada görmüş olduğunuz halkaların hepsi 10 kutu yani. Bir türlü yetmedi. Ekstradan da bir maliyet yapayım da kaplayayım böyle komple kaplı olsun düşüncesine girmedim. Şu an dediğim gibi burada 10 kutu altıgen seramik var. Bunların hepsini tek tek yapıştırdım vesaire. Kalanlarda şöyle üçgen formu verdim. Birazcık en azından göze hitap etsin diye. Su temiz olduğu için böyle bir anda böyle yeşilleşmediler, renk değiştirmediler ama ilerleyen zamanlarda belli bir periyot geçtikten sonra muhtemelen bu beyazlık kaybolacaktır. Onun haricinde Cardina tankımda kullanmış olduğum böyle kökler, bitkiler, mosslar vesaire hepsini buraya aldım. Yatı köklerine Bucephalandra falan sabitlemiştim biliyorsunuz. Onları da buraya böyle homojen şekilde dağıtmaya çalıştım. Burada görmüş olduğunuz karides duvarına da elimdeki anubiasları sokuşturdum. İşte birkaç tane moss vardı, Bucephalandra vardı. Onlara böyle halkaları soktum. İnşallah yeni armatürümüzle birlikte bu bitki gelişimleri güzel olur. Zamanla bu duvarı böyle komple jungle gibi yemyeşil yapmayı düşünüyorum. İnşallah kafamdaki şey gerçekleşir. Yine Cardina tankımda boşalttığım aktif toprağı
toprağa kepçeyle böyle çok fazla suyu dalgalandırmadan, bulandırmadan eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyorum. Zemine bitki dikmeyi düşünmediğimiz için onlara böyle rastgele atıyorum. Burada moss gelişimlerimiz güzel. Burada işte Window Fern var, Bucephalandra çeşitlerim var. Yaklaşık 10-12 tane Bucephalandra çeşidi var bu akvaryumda. Adam gibi büyütemediğimiz için morfuna, formuna, cinsine bakmadım. Hani hangi Bucephalandra'lar diye. Bunlar green wavy. Onlardan eminim ama diğerlerinin konusunda emin değilim bakalım. Havalar çok sıcak olduğu için ne yazık ki akvaryumdaki suyu belli bir sıcaklığa kadar düşürebiliyorum. Şu an bu akvaryumdaki su sıcaklığı 28 derecelerde. Su sıcak olduğu için de karidesler fazla üremiyor. Üreme yavaşladı diyebilirim. O yüzden nüfus istediğim kadar birden büyümedi. Ama su sıcaklıkları düştükten sonra, özellikle Eylül döneminden sonra buraları sapsarı yapacağız. Şu delikler, şu duvar, her yer böyle karides olacak eminim. Şu taşın üstüne kadar böyle sarartmayı düşünüyorum. Burada binlerce sarı ateş neon karidesimiz olacak. İddialıyım. Haricen burada bahsedebileceğim neler olabilir? Burada daha önceki akvaryumda sakladığım katil salyangozlarım vardı 10-15 kadar. Onları buraya attım. Burada birkaç tane boynuzlu nerite vardı. Onlara zarar vermesinler diye neriteleri bu akvaryumdan aldım. Katilleri attım diyeyim. Bir yandan moss geliştiriyoruz. Bir yandan bitki yetiştiriyoruz. İşte karides arttırmaya çalışıyoruz vesaire vesaire. Şu an hani bu akvaryum kışa hazırlık yapıyor diyebilirim. Burada yaptığım en büyük değişikliklerden biri de armatür. Aslında ben bunu demin diğer akvaryumlarda göstermiştim ama eğer görünürse şurada. En son eklediğim ve paraya kıyıp artık hani birazcık daha çıtayı yükseltelim dediğim şey armatür oldu arkadaşlar. Bu akvaryumda şu an Chiros B serisi kullanıyorum. Gayet güzel ve şimdilik memnunum. Sadece birazcık ısınma problemi var. Orion LED'in D serisi kadar değil yani elimi tutabiliyorum. Abartılacak bir şey yok ama ısınıyor. Bu bana bir zarar oluşturmuyor. Zaten bir yılda garantisi varmış ürünün. Bakalım yani bitkilerin gelişimleri, mossların gelişimleri, özellikle Bucephalandra'lar nasıl etki gösterecek? Window Fern'im siyahlaşıyordu. Olumlu yönde gelişecek mi gibi böyle birazcık deneyimliyorum. Hani aldığım gibi de bak ben bunu aldım, böyle bir şey aldım deyip lap diye tanıtmak istemedim ama birazcık zaman geçirelim. Bu Chiros'u da size tanıtacağım. Buradaki canlılarımız da önümüzdeki sonbahara hazırlıyoruz. Elimden geldiğince de iyi bakmaya çalışıyorum. Bu akvaryumdan da şimdilik bu kadar. Geldik bizim Axolot akvaryumumuza. Axolot akvaryumumuzu görüyorsunuz. Bir arkadaşımız eksik. Axolotlardan birine yani lesüstik olan aksolotumuzu yani Dumbledore'u birine vermek zorunda kaldım. Çünkü ikisi de dişiydi arkadaşlar. Onun hikayesi de şöyle. Geçtiğimiz hafta Pet Shop'a bir abimiz geldi. Dedi ki benim aksolotum öldü. Çocuğum bakıyordu. Öldüğünü bilmesini istemiyorum. Bana dedi uygun bir aksolot verir misiniz dedi. Pet Shop'ta da ona uygun aksolot yoktu. Yine böyle melanoid vardı. Ben de hani melanoid istemiyorum. Siyah istemiyorum. İşte pembe istiyorum. Beyaz istiyorum falan filan. Benim de aklıma geldi. Dedim bende var. Hani ben zaten çıkartacaktım elimden. İkisi aynı cinsiyet. Düşünür müsün abi dedim. Düşünürüm dedi. Sağ olsun elimizdeki Leucistic Axolot'u o abimize verdik. Şu an burada sadece Snape kaldı. Snape diyoruz ama bunun cinsiyeti de dişi. Eğer hani gerçekten deneyimli olan arkadaşlar yine baksınlar. Hani burada böyle çok bariz bir çıkıntı vesaire göremiyorum. Bilenler yorumlarda yardımcı olursa sevinirim. Eğer dişi olduğundan emin olursak Snape'in yanına da bir damat adayı arayacağız. Muhtemelen yine böyle melanoid bir erkek koymayı düşünüyorum arasına. Bazen canlı yem, bazen aksolot yemiyle, bazen ev yapımı yemlerle besliyoruz. Keyfi yerinde bayağı büyüdü. Hatta damızlık forma geldi diyebilirim. Şu an saat öğlen 12'ye geliyor diyeyim. Öğlen sıcağı ve su sıcaklığı da 24 derece, gayet iyi aslında. O da bizi izliyor. Böyle bir tane fıstığımız var. Bu arkadaşa bir damat adayı bulacağız. Mümkünse damızlık alacağım. Bir çiftleştirip altından yavru almayı deneyeceğim. Axolot akvaryumumuzdan da şimdilik bu kadar dostlar. Gelin diğer akvaryuma geçelim. Burası da bizim merdiven altı imalat yaptığımız, daha önce kümes adını verdiğim akvaryum. Burada turuncu sakura bakıyoruz. Bundan bir önceki videoda bunları detaylı çekim göstermiştim. Hatta bu kolonide rengini beğenmediğim bazı karidesleri de uzun kollu karides akvaryumuna koymuştum. Yalnız şöyle bir problem yaşadım. İlerleyen süreçlerde su ısındı. İçine ben bunun bazı katkılar girdim. Hani iyi gelir diye birkaç tane karidesimizi kaybettik. Ve renk formunu çok beğendiğim bazı karidesler de onlarla birlikte öldü ne yazık ki. Ben de seleksiyondan ayırdığım karidesleri tekrardan bu akvaryuma aldım. Çünkü turuncu sakuraları devam ettirmek istiyordum. Bu akvaryumla açıkçası çok ilgilenmiyorum. Şuraya sadece bir tane böyle moss sarmıştım. O duruyor. Güzel kaliteli yemlerle, bunların da düzenli su değişimleriyle burada turuncu sakuraları arttırmayı ve sonraki süreçte
seleksiyon yapmayı planlıyorum. Bakalım alttan ne yavrular gelecek, nasıl kalitede gelecekler. O yavruları bir büyütelim. Buradaki kolonideki renk formunu bir göreyim. Daha sonra zaten yakın çekimden birlikte göreceğiz. Size göstermiş olduğum canlıların renk kalitesini biliyorsunuz efsanelerdi. İlerleyen aylarda da o renk kalitesine yakın ya da daha iyi kalitede turuncu sakura yetiştirmeyi düşünüyorum. Bu akvaryumdan da şimdilik bu kadar. Bu akvaryumda çocukken odasında kurduğumuz en son aldığım ay kuyruk platinyum moliler. Görmüş olduğunuz gibi yavrularımızı büyüttük, doğurttuk. Bu kadar yavruyu büyütebildim arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12 kadar yavruyu büyütebildik. Aslında daha fazla vardı ama bir kısmını yediler, bir kısmı öldü vesaire. Bunları kurtarıp büyütebildim. 2 çift damızlığımız var. Çok güzeller. Bunlar da onların yavruları. İnşallah onlar gibi kaliteli ve formları güzel olurlar. Zaten bunlar büyüdüklerinde ben size yakın çekimden göstereceğim. İlerleyen süreçte de bakalım bunları büyütebilirsek bunları bu akvaryumdan alacağız. Çünkü bu akvaryum birazcık küçük. Yani bu balıkları da buraya geçici olarak koyduğumu bilin istiyorum. Ama bunları bir süre büyütmeyi bekleyeceğiz. Ondan sonraki sürece bakacağız. Şimdi balıklarımız yaklaşık olarak 2 saat kadar burada kaldılar arkadaşlar. Bol oksijenle bunları bu akvaryumda tuttuk. Balık dışkılarını görüyorsunuz. Mümkün olduğunca bunları böyle boşaltmaya çalıştık içlerine. Şimdi bu canlıları pakete alıp kargoya hazırlayacağız. Canlı gönderimini nasıl yapıyorum, nasıl yapmalısınız? Naçizane tavsiyelerimi vereyim. İsterseniz başlayalım. Şimdi şöyle büyük balık torbaları var. Pet shoplarda balıkları torbaladıkları kalın naylon torbalar var. Balıkları göndereceğiniz alan ne kadar büyük olursa o kadar iyi olur. Zaten bunun 1/3'ünü bağlarken kullanıyoruz. Suyu da 1/3'üne kadar dolduruyoruz. Ayrıca bize bir tane de strafor koli lazım tabii ki. Hem sıcak hem soğukta balıkları muhafaza etmek adına. Ben böyle ufak bir şey bulabildim ama ona göre bağlayacağım, ayarlayacağım. Şimdi önce bu akvaryumdan birazcık temiz su alacağım torbaya koymak için. Daha sonra balıklarımızı da torbaya alacağız. Ben size o süreci de göstereceğim. Şu an tek elle çekim yapıyorum. Hani oraları size net çekemeyeceğim ama balıkları torbaya alayım göstereceğim. Şimdi mümkün olduğunca büyük torba, kalın torba kullanacağız demiştik ya. Canlıları buna koyunca bir kaçak yapıyor mu, delik var mı ona bakmanız lazım. Şu aldığımız canlıları nazikçe döküyoruz. Tabii normalde ben bunu masada yapardım, yerde yapardım ama hani kameraya net gözükmesi için aldım. Şöyle bir torbanın yaklaşık olarak yani ne kadarını söyleyeyim, bir karıştan biraz daha az su koyuyoruz. Yani şöyle bir torbanın mesela şu görmüş olduğunuz su az. Buna yaklaşık bir ölçek daha temiz su koyacağım ben. 1/3 su olacak. Yavaş yavaş döküyorum ki balıklar aşağıda hani çok fazla hırpalanmasın. Bakın bu kadar su kafi. Şimdi bunu bağlıyor gibi bir simülasyon yapalım. Tuttum. Bakın sıktığınız zaman zaten bu kadarı şey oluyor. Boş kalıyor, gördünüz mü? Şuradan tutup hava da verebilirsiniz. Şöyle büzüp lastikle de bağlayabilirsiniz ama benim koyacağım kutuya göre ayarlayacağım için ben öyle bir şey yapamayacağım tabii şu an. Ama bunun alternatifleri çok. Şöyle 1/3 kadar su koymanız kafi. Şöyle sardım. Şöyle benim bir tane strafor kolim var. Kolye bunu şöyle bir oturtacağım önce bağlamadan önce. Bağlamadan önce koyarsanız sığıyor mu sığmıyor mu ona göre bir ayar yapabilirsiniz. Küçük geldi. Koca torbada kullandığım alan bu kadar. Şu kadar da boşluk. Gördüğünüz gibi. Normalde büyük koli gönderiyorsanız dediğim gibi ucunu kıvırıp hava basıp da yapabilirsiniz. Tekrar bir şöyle koyma bağlamadan önce tekrar bakıyorum ki. Bu paketim böyle olacak. Şimdi bunu bağlıyoruz. Bununla bitmiyor tabii. Devam edeceğim ben size anlatmaya. Ve uzak yola gönderecekseniz arkadaşlar kargoda problem yaşamamak adına kesinlikle ikinci torbayı da kullanın. Şimdi ben bunun fazlasını keseceğim. Bunu böyle bağladığım tarafa ters çeviriyorum ve ikinci torbaya koyuyorum garanti olması için. Ne olur ne olmaz abi. Ve bağladığım taraf aşağıda. Görmüş olduğunuz gibi şu kulaklara balık giremez. Ben öyle yapıyorum. Buradan bağladığınız zaman da buradaki kulaklar gitmiş oluyor. Yani şu köşelere balıklar sıkışabiliyor. Karides ve balıklar şu köşelere sıkışabiliyor, ölebiliyor. Ya bantlamanız lazım şöyle. Şunun gibi bantlayabilirsiniz ama böyle çift kat yaptığınız zaman hiç problem olmaz. Tekrardan bağlıyorum. Bağladım. Şimdi şunu da keseceğim. Tekrar balık kargom hazır. Eğer kargocu insaflı çıkar da böyle kutuyu har vurup harman savurmazsa bir problem olacağını sanmıyorum. Bakın şimdi kargom bu ya. Ben bunu tam bu kutuya göre yaptım. 0'a 0 abi. Kutunun her yerini kullanacağız burada. Amaç o. Şimdi çift kat yaptığım için bu basınca da birazcık nispeten dayanıklı olacak. Aslında biraz çıkıntılı oldu ama ben şimdi bunu kapağını şöyle üstüne koyup sıkınca burada hiçbir problem kalmayacak. Benim kargom hazır. Elimde birkaç tane sticker, poster var. Onlara bir bakayım. Eğer bu kutuya girerse ufak tefek ona bir hediye göndereceğim.
Sığarsa artık, sığmazsa bakacağız. Hemen geliyorum. A few moments later. Valla İrfan hocam, şimdi eğer izliyorsan ben bunları arkadaşlara hediye verecektim ama isteyen olmadı. Yani birileri alacaktı, almadı. Şu benim kullanmış olduğum Poster'in mini var. Bunların arkasında stickerları var. İstersen kullan, istersen arkadaşlara hediye et. Ben şimdi bunları böyle hepsini koyuyorum. Umarım hobihanemde güzel bir yerde yerlerini alırlar. Dediğim gibi kullanmazsan da bir arkadaşa hediye edersin. Ben bol bol koyuyorum yani elimde bunları, çünkü ben değerlendiremiyorum şu an. Rastgele bir sürü sticker attım. Bizden de bir hediye olmuş olur. Şimdi balıkları koyup bunu sarıyoruz. Balıklarımızı kargoya hazırladım. Şöyle güzel bir strafor yaptım. Etrafını iyice bantla sardım. Streçe de sardım. Hem ısı yalıtımı sağlaması için hem de ola ki bir su kaçağı olur, bir şey olur, mahcup olmayalım diye iyice sardım. Umarım sağ salim gider. Yani ne yazık ki biz ne kadar özensek de canlılar bazen ölü gidebiliyor. Bunu istediğiniz kadar tekrarını yapın ama işte kargo etmeni var, sıcak soğuklar var, balıkların hastalıkları var. Bir şekilde ölü gidebiliyor arkadaşlar. Düşük bir ihtimalde olsa biz elimizden geldiği kadar sağlıklı bir paketleme yaptık. Umarım bu canlılar da hobihanemin koleksiyonuna eklenir, Muğla'ya sağ salim ulaşır diye temenni ediyorum. Bu videoda canlılarımız ve akvaryumların genel durumlarını bir gözden geçirdik. Kargomuzu hazırladık. Size ufak tefek tüyolar verdim. Umarım işinize yarar. Biliyorum bu dönemde videoları birazcık seyrek attım. Çünkü havalar sıcak, içimden gelmiyor. Ev çok sıcak, vıcık vıcığız, böyle tatil moduna da girdik. O yüzden video çekimine birazcık mola vermiştim. Kusura bakmayın. Ama bundan sonraki süreçlerde harika videolar gelecek. Yeni seriler olacak. Yeni yüzler göreceksiniz. Harika içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Beni desteklemek ve motive etmek için kanalıma abone olabilir ve bu videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.